Bu telefonlar dışında başka bir Samsung almayın. Çünkü herkese merhaba dostlar. Ben Ozan. Farklı bir ortamda ve daha önce kimsenin yapmadığı bir içerikle beraberiz. Şu anda dolar kurunu, piyasayı, yeni çıkan ve fiyat olarak daha avantajlı konuma gelen Samsung telefonları düşündüğümde, hepsini derleyip toparladığımda bu piyasada alınabilecek en iyi 5 Samsung telefonu kısa inceleyeceğiz. Hangisini almak daha mantıklı? Son bölümde deneyimlerimden bahsedeceğim. Burada herhangi bir sponsorlu telefon yok. Bu listeyi tamamen fiyat, performans ve deneyim odaklı hazırladım. Sizce bu serinin devamı Xiaomi gibi diğer markalar için de gelsin mi? Gelsin diyorsanız videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Destekleriniz çok önemli ve listedeki tüm telefonların en ucuz, güvenilir satın alma linkleri açıklama ve yorumlarda olacak. Oradan rahatlıkla alabilirsiniz. Bu telefonların hepsinin incelemeleri kanalda var. Onları da cihazları anlatırken kartlara koyacağım. Oradan izleyebilirsiniz. Şimdi fiyat, performans, ekran kalitesi, güncelleme desteği her açıdan düşündüğümde alınabilecek en uygun fiyatlı, en iyi Samsung telefonla başlayalım. Yani Galaxy A34'ü görüyoruz. Ekran kısmında da 6.6 inçlik Full HD Plus 120 Hz oldukça büyük ve kaliteli bir ekranla birlikteyiz. A54'te olduğu gibi maalesef yine HDR desteği bu ekranda yok. Dimensity'de 1080 Yonga setini görüyoruz. Ana kamera OIS'li 48 megapiksel çözünürlüğündeyken ikinci kamera 8 megapiksel ultra geniş ve 5 megapiksellik makro çekim kameramızda bulunuyor. Videolarda da 4K 30 ve 1080p 60 FPS'te OIS desteğiyle birlikte gayet güzel videolar çekebiliyoruz. Ön tarafta da 13 megapiksel yine 4K destekli bir ön kameramız var. Galaxy A33 5000 mAh batarya ve 25 Watt hızlı şarj desteğiyle gelirken stereo hoparlörler Dolby Atmos desteğiyle birlikte geliyor. Ayrıca ekran altı parmak izi okuyucumuz da gayet hızlı, güzel bir şekilde çalışıyor. Fiyat olarak da Galaxy A34 son günlerde baya düştü. 8 GB RAM 128 GB'lık modelini 10.000 TL'nin altında rahatlıkla bulabiliyoruz ki bana sorarsanız şu anki fiyatıyla her açıdan oldukça başarılı. Bütçeyi çok zorlamadan uzun ömürlü bir telefon istiyorsanız Galaxy A34 şu anda alınabilecek en iyi telefonlardan biri. Listenin ikinci sırasında da 10.000 ile 15.000 aralığında hem kamera hem ekran hem de batarya olarak her açıdan düşündüğümde gerçekten dengeli olan Galaxy A54'ü görüyoruz. Özellikle güncelleme desteği ve bataryasıyla S20 FE'den net şekilde ayrışıyor. A54 tasarımsal açıdan A34'ten çok büyük bir farklılık getirmiyor. 6.4 inç Super AMOLED Full HD Plus ve 120 Hz'lik bir ekranı burada görebiliyoruz. Exynos 1380'i görebilirken 8 GB RAM, 128 ve 256 GB olarak iki farklı versiyonu görebiliyoruz. 50 megapiksel ana kameramız f1.8 diyaframla gelirken OIS desteğine de sahip. İkinci kamera 12 megapiksel ultra geniş ve 5 megapiksellik makro kamerayı görebiliyoruz. Aydınlık ortamlarda ışığı doğru bir şekilde aldığınızda gayet tatmin edici sonuçlar veriyor. Genel anlamıyla renklerin doygunluğu, kontrast oranı ve renklerdeki canlılık abartıya kaçmıyor. Ön tarafta da 32 megapiksellik 4K 30 FPS çekebilen bir kamerayı görebiliyoruz. Video performansında şu anki fiyatıyla 10.000-15.000 aralığında S20 FE harici net şekilde en iyisi diyebilirim. 5000 mAh batarya, 25 Watt hızlı şarjla beraber geliyor. Kutu içeriğinden herhangi bir adaptörün çıkmadığını söyleyeyim. 3. sırada tasarım, ekran ve kamera olarak gerçekten iyi bir cihaz istiyorsanız şu anki fiyatıyla en mantıklı telefonlardan Galaxy S21 FE önümüze çıkıyor. 6.4 inç dinamik AMOLED 120 Hz bir panelle gelirken ekran kalitesi ve deneyim açısından A54'ün de bir kademe önünde. Exynos 2100 Yonga setini görürken 8 GB RAM'le de beraber geliyor. Hem oyunlarda hem de günlük kullanımda gayet yeterli bir işlemci olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Ancak Exynos 2100 özellikle oyunlarda biraz fazla ısınan bir işlemci ama kameralarıyla bu fiyat bandının açık ara en iyisi. S20 FE'den ne gibi farkları var derseniz burada en önemli farklar kamera ve ekran tarafında önümüze çıkıyor. Performans olarak iki cihaz arasında çok bir fark olmasa da özellikle ekran ve kamera olarak S21 FE arayı ciddi bir şekilde açıyor. Fotoğraflarda çok büyük bir fark göremesek de videolarda stabilizasyon, titreşimleri engelleme konusunda S21 FE'nin daha başarılı olduğunu net bir şekilde söyleyebilirim. Listenin 4. sırasında kimsenin beklemediği bir telefon yani S23 FE batarya ve performansın yanı
sıra kamera tarafında da beklentimin çok daha üstünde diyebilirim. S23F oldukça şık bir şekilde önümüze çıkıyor. 6.4 inç dinamik AMOLED 2x panel, Full HD Plus çözünürlük ve 120 Hz tazelemeyi burada görebiliyoruz. Baktığımız zaman HDR10 Plus desteği ile de ekrandaki renk doygunluğu, genel renk başarımı ve kontrast oranı olarak da bu fiyat bandındaki en iyi ekran diyebilirim ve 1450 nitlik maksimum parlaklığa da ulaşabiliyor. Bence can alıcı nokta S23F'nin işlemcisi. İşlemci kısmında Exynos 2200 Yonga setini görüyoruz ve bu işlemcimize 8 GB RAM de eşlik ediyor. Ancak soğutma sistemi yönünde S22'den daha gelişmiş bir telefonla karşılaşıyoruz. Özellikle de genel kullanımda bize bir ısınma problemi yaratmıyor. Rakiplerine oranla artısı kamera tarafında 50 megapiksellik f1.8 diyafram açıklığında OIS desteğini bünyesinde barındıran piyasadaki en güçlü kameralardan birini görebiliyoruz. HDR10 Plus odak takibi gibi profesyonel özelliklerle de beraber geliyor ve bu kamerayla beraber 4K 60 FPS videoları rahat bir şekilde çekebiliyoruz. Ön tarafta ise 10 megapiksellik ve 4K 60 FPS çekim yapabilen güzel bir ön kamera S23F'ye konumlandırılmış. 4500 mAh batarya, 25 Watt kablolu, 15 Watt'ta kablosuz şarj desteğiyle beraber geliyor ve kutu içeriğinden herhangi bir adaptörün çıkmadığını da söyleyeyim ve bir gününüzü çok rahat bir şekilde çıkartabilecek bir deneyim sunuyor ve fiyat olarak da oldukça avantajlı bir hale geldi. Listenin son sırasında da benim favorim olan Galaxy S23'ü görüyoruz. Dinamik AMOLED, Full HD Plus çözünürlük ve 120 Hz tazeleme hızını S23'te görebiliyoruz. 4 nanometre Snapdragon 8 Gen 2 ile birlikteyiz ve 8 GB RAM de bu işlemciye eşlik ediyor. Ana kameramız 50 megapiksel ve f1.8 diyaframla gelirken burada OIS desteğini de tabii ki görebiliyoruz. İkinci kamera 12 megapiksel ultra geniş ve 10 megapiksel OIS destekli 3x optik ve 30x dijital zoom yapabilen bir kameramız da var. Video kısmında da 8K 30 ve 4K 60 FPS desteğimiz var. OIS ile beraber çekmiş olduğumuz videolarında oldukça stabil ve pürüzsüz olduğunu da söylemem gerekiyor. Ön tarafta da 12 megapiksel 4K 60 FPS destekli bir kamerayı görürken 3900 mAh batarya, 25 Watt kablolu ve 15 Watt kablosuz şarj desteğimiz bulunuyor. Dostlar, şimdi en önemli kısım deneyim ve değerlendirmeye geçersek, eğer bütçem 10.000 ise bu noktada kesinlikle Galaxy A34'ü alırdım. Evet, tasarım olarak özellikle de ön taraftan çok şık bir telefon değil ama bu fiyatlarda Dimensity 1080, OIS'li ana kamera, 4K desteği, 5 yılda güncellemeleri alacağını düşündüğümde fiyatının da bayağı düşmesiyle kendi segmentinde zirvede olan bir cihaz. Yine bu fiyatlarda Galaxy M34'ü de görebiliyoruz. Batarya harici A34'ten en ufak bir artı sunmuyor. Bütçem en fazla 15.000, daha yukarı zorlayamam diyorsanız ben olsam Galaxy A54'ü alırdım. Kamera deneyimi A34'e oranla da bariz şekilde geliştirilmiş. Bataryalar her ne kadar A34 ile aynı gibi gözükse de işlemcimiz daha verimli olduğu için hem batarya hem de ısınma konusunda A34'ten bir adım önde. Genel deneyimiyle A54, A34'ün daha dengeli bir hali diyebilirim. Ama benim çok iyi bir batarya ile işim yok. Benim için birinci öncelik kamera ve ekran kalitesi diyorsanız bu fiyatlardaki en iyi kamera ve ekran S21F'de desem yanlış olmaz. Özellikle de video kalitesinde beklentiniz yüksekse A54, Honor 90, Poco F5 gibi cihazlara oranla baya ayrışıyor. S21F tam olarak uygun fiyatlı bir kamera kralı ama her anlamda S23'ü aratmayacak bir cihaz istiyorsanız S23F önümüze çıkıyor. Hatta batarya performansıyla da S23'ün önünde. S22'den de tasarım harici kalın çerçeveler dışında her yönüyle üstün bir cihaz. 20.000 bandı bir bütçeyle gerçekten çok mantıklı. Bence şu anki ekonomiyi ve piyasayı düşündüğümde her açıdan bizi memnun edecek en iyi Samsung telefon Galaxy S23. Eğer büyük ekran ve çok profesyonel bir kamera beklentiniz yoksa S23 işlemcisiyle de fotoğraf ve video performansıyla da fiyatını sonuna kadar hak eden bir telefon. Yani profesyonel işler yapmıyorsanız S23 Ultra'ya çıkmaya çok da gerek yok. Şu anki indirimlerle de oldukça avantajlı bir hale geldi. Bunların dışında daha uygun fiyatlı Galaxy A24 gibi cihazlarda vergisiz olarak alınabilir ama genel deneyimiyle vergisiz bir
bir telefon almayacaksanız uzun ömürlü kullanım için A34'ün altına bence düşmeyin. Açıkçası şu anki piyasada Samsung tarafında alınabilecek en iyi 5 telefonu kısa inceledik ve birbirleriyle de ufak bir kıyaslamasını yaptık. Listedeki tüm telefonların en ucuz, güvenilir satın alma linkleri açıklama ve yorumlarda olacak. Oradan rahatlıkla alabilirsiniz. Peki sizin favori Samsung telefonlarınız neler? Görüşlerinizi mutlaka bekliyorum. Ve bu serinin devamı Xiaomi gibi diğer markalar için de gelsin diyorsanız videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Destekleriniz çok önemli. Ben Ozan ve bir sonraki videoya kadar hoşça kal.